Bugün sizlere, Orta Çağ'ın en gizemli ve büyüleyici eserlerinden biri olan Codex Gigas'tan bahsedeceğim. Dev kitap veya Şeytanın İncili olarak da bilinen bu devasa el yazması, efsanelerle dolu tarihi, inanılmaz boyutları ve gizemli içeriğiyle yüzyıllardır merak uyandırmaktadır. Efsaneye göre, 13. yüzyıl Bohemya'sında, Herman adında bir keşişin affedilemez bir günah işlediği ve kutsal yeminini bozduğu rivayet edilir. Bu günahın cezası ölüm olarak belirlenmişti ve Herman manastır duvarları arasında diri diri gömülecekti. Rahibelerin ya da keşişlerin diri diri duvara gömülme uygulaması, genellikle iffet yeminini bozanlara mahsustu. Duvarın son tuğlası yerine konmadan hemen önce keşiş merhamet diler ve başrahip ona bir anlaşma teklif eder. Herman'dan dünyadaki tüm bilgileri içeren bir kitap yaratması ve bunu tek bir gecede tamamlaması istenir. Zaman daraldıkça Herman'ın ruhuyla pazarlık etmekten başka çaresi kalmamış ve tamamlanmış bir kitap karşılığında ruhunu şeytana satar. Ertesi sabah Herman, başrahibe tamamlanmış eserini sunar ve hayatı bağışlanır. Codex Gigas, dev kitap anlamına gelen, Latince bir isimle bilinen, dünyanın en kapsamlı ve en büyük ortaçağ el yazmasıdır. 90 santimetre boyunda, 50 santimetre genişliğinde, 22 santimetre kalınlığında ve 165 kilo ağırlığındaki bu muazzam eser, etkileyici deri ve süslü metalden oluşan bir cilt ile korunmaktadır. 620 sayfasını oluşturmak için 160 eşek derisinden yapılmış parşömen kullanılmıştır. Codex Gigas'ın bu kadar büyük olması, onu dünyanın en büyük ortaçağ el yazması eseri yapmaktadır. Codex Gigas'ın içeriği de en az boyutu kadar etkileyicidir. Latince İncil'in tamamını, Sevilyalı Isidor'un Etimolojiler Ansiklopedisini, Josephus'un Yahudilerin eski tarihini ve Praglı Kozmas'ın Bohemya günlüğünü içeren bu kitap, sadece dini metinlerden çok daha fazlasını sunar. Büyü formülleri, şeytan çıkarma ritüelleri ve detaylı bir takvim gibi birçok ilgi çekici içeriğe de ev sahipliği yapmaktadır. Codex Gigas'ı en çok tanınır yapan şey, 577. sayfasında yer alan 48 santimetre yüksekliğindeki şeytan tasviridir. Codex Gigas, sadece muazzam boyutu ve kapsamlı içeriği ile değil, aynı zamanda eşsiz renkleri ve kusursuz detaylarıyla da hayranlık uyandıran bir ortaçağ el yazmasıdır. Metnin tamamı çarpıcı bir şekilde tezhiplenmiş ve süslenmiştir. Renkli illüstrasyonlar, hassas bordürler ve son derece stilize harfler, okuyucuları bu olağanüstü esere hayran bırakmaktadır. Ancak Codex Gigas'ı en çok şaşırtıcı kılan şey, tek bir katip tarafından kısa bir süre içinde tamamlamış olması ihtimalidir. Bu inanılmaz iddia, kitabın ayrıntılara gösterdiği özen ile devasa kapsamı arasındaki çelişkiyi göz önüne aldığımızda kafa karıştırıcıdır. Yazının genel doğası son derece tutarlıdır ve görünüşte veya kalitede herhangi bir değişiklik gözlemlenmez. Uzmanlar, Codex Gigas'ın tamamlanması için 5 yıldan fazla bir süre boyunca sürekli yazılması gerektiğini savunmaktadır. Gerçekçi olmak gerekirse, bu devasa eserin 25 yıldan fazla bir çalışma gerektirmiş olması daha olasıdır. Buna rağmen, katibin eserinde ne bir yaşlanma ne de beceri veya üslupta bir değişiklik belirtisi görülmektedir. Yaratıcının ustaca tekdüzeliği, Codex Gigas'ın gizemini daha da derinleştirmektedir. Codex Gigas'ta yer alan Hermanus Inclusus imzası, bu efsaneyle bağlantılı olarak yorumlanabilir. Hermanus, keşişin adı olan Herman'ın Latince karşılığıdır. Inclusus kelimesi ise ceza veya gönüllü tecrit anlamına gelir. Bu çeviri, Herman'ın hayatını bir başyapıt yaratmaya adadığı bir başka olası teoriye de ışık tutmaktadır. Bu teoriye göre Herman, işlediği günahın kefaretini ödemek için kendini tecritte tutarak bu devasa eseri tamamlamıştır. Codex Gigas'ın sayfaları arasında yer alan birçok detay, yazarın zihninde gizlenen olası bir vicdan azabına işaret etmektedir. Eski Ortaçağ inancı, kutsal metinleri kopyalayarak günahların kefaret edilebileceğini savunmaktadır. Bu inanç, Codex Gigas'ı yazan keşişin kefaret arayışında olduğunu ve bu devasa eseri tamamlamanın bir tür günah çıkarma biçimi olarak gördüğünü göstermektedir. Bu teoriyi destekleyen bir diğer kanıt da, el yazmasının sayfaları arasında cennet tasvirinden hemen önce yer alan uzun bir günah itirafları listesidir. Bu metin, Codex Gigas'ın geri kalanından farklıdır ve büyük harflerle yazılmıştır. Keşiş, 5 sayfa boyunca bağışlanma dilenmekte
ve her günahını ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Bu samimi itiraflar, keşişin vicdan azabı çektiğini ve Codex Gigas'ı yazma eyleminin onu günahlarından arındırma girişimi olduğunu açıkça göstermektedir. Keşişin vicdan azabının ve günah çıkarma arayışının bir başka göstergesi de, Codex Gigas'ta yer alan şeytanın tam sayfa portresidir. Bu özel sayfa, Codex Gigas'ı şeytanın tam sayfa portresini içeren tek ortaçağ el yazması haline getirmektedir. Canavar, iki kule arasında sıkışmış boş bir arazide tasvir edilmiştir. Sayfanın boşluğundan bakan bu yaratık, kırmızı boynuzları ve iki diliyle çizilmiştir ve üzerinde Ermin bir peştemaldan başka bir şey yoktur. Erminlerin sadece kraliyet mensupları tarafından giyildiğini bilmek ilginçtir. Bu nedenle bu detay şeytanı karanlığın prensi olarak tanımlamaktadır. Bu portre Codex Gigas'a bir başka ünvan daha kazandırmıştır. Şeytanın İncil'i. Codex Gigas'taki şeytanın tasvirinin hemen yanında, çok sayıda beyaz bina sırasıyla sunulan cennet tasviri yer almaktadır. Cennet, iki yüksek kule arasında yer alır ve bu şekilde şeytanın portresiyle bağlantılıdır. Fakat cennetin krallığını tedirgin edici kılan şey, hiçbir yaşam belirtisinin olmamasıdır. Yazar, hiçbir açıklama yapmadan cenneti tamamen yaşamdan yoksun bir şekilde çizmiştir. Bu çift sayfalık resim, yan yana duran iyi ve kötünün doğasını uğursuz bir şekilde tasvir etmektedir. Bu tezhipler aynı zamanda Codex Gigas'taki tek tam sayfa çizimlerdir. Takip eden sayfalarda, belirli büyüleri ve şeytani sihirleri açıklayan yazılar bulunmaktadır. Bu özel metinler, şeytan çıkarma ritüelleri için tasarlanmıştır. Uzmanlara göre, Codex Gigas'taki tüm yazılar ve sanat eserleri tek bir kişiye ait olsa da, yazarların birden fazla çizerle işbirliği yapması yaygın bir uygulamaydı. Yazarın inkar edilemez yeteneğine rağmen, şimdiye kadar başka hiçbir eseri bulunamamıştır. Codex Gigas'ın gizemli hikayesi, Şeytan İncil'inin laneti olarak bilinen bir efsaneyle de doludur. İsveç Ulusal Kütüphanesi'ne göre, Codex Gigas muhtemelen milattan sonra 1204 ile 1230 yılları arasında yazılmıştır. Kayıtlardaki ilk sahibi, Bohemya'daki Podlajice Manastırı'dır. Ancak el yazmasının ilk olarak burada mı oluşturulduğu bilinmemektedir. Efsaneye göre 1477 yılında Bohemya'daki Benedikten Manastırı mali açıdan zor durumdaydı ve bu devasa el yazmasını satmak zorunda kaldılar. Manastırın en değerli varlığı olan Codex Gigas, daha sonra Bevnov'daki Benedikten Manastırı'na satıldı. Bu satıştan kısa bir süre sonra Bohemya Manastırı, Husit devriminin yıkıcı etkisine maruz kaldı. Codex Gigas, 1593 yılına kadar Bevnov'da kaldı. O zamanlar, manastır el yazmasını Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf'a ödünç vermeye karar verdi. Ne yazık ki Codex Gigas, manastıra asla geri dönemedi. İmparator, el yazmasına karşı takıntılı hale gelmişti ve bu saplantı zamanla büyüdü ve hükümdarlığı paranoyayla gölgeledi. İmparatorun ailesi, bu durumun endişe verici olduğunu düşünerek onu görevden almayı planladı. II. Rudolf'un ölümünden 6 yıl sonra 30 Yıl Savaşı patlak verdi. Savaş, İsveç ordusunun Prag'ı ele geçirmesi ve imparatorun kütüphane koleksiyonunu Codex Gigas'ta dahil olmak üzere yağmalamasıyla sona erdi. Codex Gigas'ın hikayesi, 1697 yılında Stockholm'daki Kraliyet Kütüphanesi'nde çıkan bir yangınla daha da gizemli bir hale gelir. Alevler kütüphaneye ulaşmadan dakikalar önce, baş kütüphaneci adamlarına mümkün olduğunca çok sayıda değerli eseri kurtarmalarını emreder. Adamların kitapları pencerelerden atmaktan başka çareleri yoktu ve bu sırada 165 kiloluk Codex Gigas da pencereden atılır. Bu olay sırasında el yazmasının 10 sayfasının ciltten koptuğuna ve bugüne kadar kayıp kaldığına inanılmaktadır. Ancak Codex Gigas'ın kayıp sayfaları ile ilgili orijinal teoride bazı hatalar da mevcuttur. Birçok arşivci, kayıp bölümün basitçe düşmediğini, bunun yerine kasıtlı olarak koparıldığını savunmaktadır. Ek olarak, birçok akademisyen kayıp sayfaların içeriğinde Bohemya'daki Benedikten Manastırı'nın kurallarının yer aldığına inanmaktadır. El yazmasındaki sayfaların hatırı sayılır büyüklüğü göz önüne alındığında, manastır kurallarının 10 sayfanın tamamını dolduramayacağını söylemek de yanlış olmaz. Codex Gigas, Orta Çağ'ın en büyüleyici ve gizemli eserlerinden biridir. Dev boyutları, kapsamlı içeriği ve şeytan figürüyle yüzyıllardır merak konusu olmuştur. Bu videoda Codex Gigas'ın tarihini,
içeriğini ve efsanelerini incelemiş olduk. Videonun sonuna gelirken, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.